Manav Yem'den merhabalar. Bugün Çanakkale Ezine'ye bağlı Üvecik köyünde bulunan Taşkapı Damızlık Lakün Koyun Çiftliği'ne misafir olduk. Yanımızda işletme sahibi Mustafa Terzi Bey ve işletmenin sorumlusu ziraat mühendisi zooteknist Murat Kavas Beyler var. Öncelikle hem kendilerini tanıyacağız, hem işletmenin kuruluş öyküsünü kendilerinden dinlemiş olacağız, hem de koyunların beslenme ve yönetim kısmı ile alakalı kendilerinden bilgiler almış olacağız. Evet Mustafa Bey, sizleri tanıyalım abi. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşletmemizin arasını biz 2010 yılında satın aldık. 2013 yılında şirketimizi kurduk. 2016 yılında ilk koyunumuzu getirdik. İlk getirdiğimiz koyunlar bizim besi ırkıyla alakalıydı. Bu besi ırkından istediğimiz randıman alamayınca sonra işte 2 yıllık bir araştırma üzerine biz lakun cinsi koyuna karar verdik. Bu aşamadan sonra da işte 2018 yılının sonuna doğru ilk lakunumuzu yurt dışından getirdik. Geçen yıl ikinci grubumuzu getirerek işte işletmemizdeki hayvan sayısını istediğimiz noktaya kadar ulaştık. Olduk. Evet. Tamam. Peki işletmemizde şu anda ne kadar anaç hayvanımız mevcut hale gelmiş oldu? Şu an işletmemizde 1000 tane anaç koyunumuz mevcut. Bunların hepsi orijinal lakun ırkı. Yani özellikle kendi zaten son dönemde de aldığımız ırkı Murat Bey ile beraber yurt dışında özellikle giderek tek tek seçerek alıp getirdik. Murat Bey, sizleri tanıyalım. Merhabalar Furkan Bey. Merhabalar. Murat Kavas, ziraat mühendisi zooteknistim. 2011 yılı Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunuyum. Burada işletmenin sorumlusuyum. Tüm besleme, bakım işleriyle alakalı her şeyinden biz sorumlusunuz. Burada 1000 tane anaç hayvanımız var. Yıl içerisinde bunların laktasyonu olsun, koç katımları olsun, işte orta gebelik ve geç gebelik dönemleri olsun. Burada arka tarafımızda padoklar mevcut. Bunların yönetimlerini nasıl yapıyoruz? Öncelikle o kısımdan bahsedecek olursak. Şöyle söyleyeyim, genel olarak bizim yönetim prensibimizden bahsedecek olursak koyunculuğun pek alışılmış sistemi değil. Ama ancak yani yurt dışında bu yapılan bir sistem. O yüzden hani ucube de bir şey değil yani hani hiç olmayan bir şey derken biz yıl boyu koyunlarımızdan doğum ve süt alıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Elimizdeki anaç hayvanları belli fizyolojik dönemlere ayırdıktan sonra yani her birini aynı anda koça katmıyoruz ya da her birini aynı anda sağım yapmıyoruz. Gruplandırarak bu şekilde sistemi devam ettiriyoruz. Devam ettiriyorsunuz. Mesela bir dönemki kısmı flashing yaptık. Daha sonra dönem olarak artış, mesela gebelik dönemi uzuyor. Daha sonra geç dönem haline geliyor ve kuzulama şekilleniyor. Kuzulama kısmından sonra laktasyon kısmını bir kenara ayırıyorsunuz ve sağmane üniteniz de var. Sağmane ünitesinde kaçlık mesela sağım üniteniz? Şu an 2x17 elimizdeki sistem. 34 tane koyunu 34 hayvan aynı anda sağlanabiliyor. Evet. Peki burada lakün koyunun mesela bir laktasyonda ne kadar süt verimi söz konusu? Şöyle laktasyon olarak baktığımızda hayvan başına 300-350 litre civarında süt verimi var ama bu hani lakunun literatür verilerinin çok daha fazla süt alınabileceğini gösteriyor. Hani şöyle söyleyeyim, hani 300-350 litre bizim için yeterli bir seviye değil. Çalışmaya devam ediyoruz. Islah olarak tabii çalışmaya devam ediyoruz. Tabii. Peki burada mesela kuzulatma olarak nasıl bir politikanız var? 2 yılda 3 mü ya da yılda 2 mi ya da yılda 1 mi? Nasıl bir kuzulatmaya çalışıyorsunuz anaç koyunları? Yani şöyle genel olarak 2 yılda 3 ama biliyorsunuz bu canlı hayvan hepsi hani belli bir tarihte aynı anda kızgınlığa gelip ya da doğum yapmayabiliyorlar. Ama genel olarak 2 yılda 3 doğum ortalama olarak baktığımızda 2 yılda 3 doğum şeklinde yapıyoruz. Yani bizim elimizdeki hayvan herhangi bir dönemdeki hayvan ya gebe
ya da sağmal durumdadır ya da koç katımındadır. Bu üç ihtimalden başka yani elimizde boşta bir hayvan bulunmuyor. Evet. Peki kaç gün sağım süresi var? Ortalama olarak bir laktasyon kaç gün sürüyor? Nasıl bir sağım kısmı söz konusu süre olarak? Laktasyon süresi olarak yani 180-200 gün civarı maksimum devam ettiriyoruz. Daha yani 210 gün, 220 gün lakunda daha uzun süre laktasyon süresi yaptıran işletmeler var ama biz tercih etmiyoruz. Belli bir yerden sonra hani belli bir verimin altına düşmüş hayvanları tekrar koça katıp gebeleştirdikten sonra hani fresh dönem dediğimiz erken laktasyondaki hayvan sayımızı yüksek tutmaya çalışıyorsunuz. Evet. Burada da mesela 180 günlük bir sağımdan bahsettik. 8 ayda bir de yavrulatmadan bahsediyoruz. 180 gün 6 aya tekabül ediyor. Demek ki gebe kaldıktan sonra dahi 2 ay sağım yapmaya devam edebiliyoruz. Yani öyle büyük baştan alıştığımız bir sistem bu. İmkanımız var. Evet, gebeyken de hayvana sağım yapıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Beslemeyle destekliyoruz hayvanları. Doğru. Peki ikizlik oranlarına gelecek olursak ortalama şu son birkaç yıldan beri nasıl bir ortalama ikizlik düzeyleriniz var? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Yani %70 ile 80 arasında. Evet. Yani lakün koyun ırkının mesela verilerini karşılıyor mu? Evet. Altta mıyız, üstte miyiz? Yani şöyle genel olarak 1.8 civarında zaten lakun literatürde geçen Siz de gebelik zaten oranı. bu O verileri, civarda karşılamış geziyoruz, oluyorsunuz. Doğrudur. Tamamdır. Bir de besleme kısmına değinecek olursak burada mesela gördüğümüz kadarıyla otomatik bir beslenme durumları söz konusu. Gördüğümüz kadarıyla 4 tane yemleme bantları var. Evet. Her bir beslenme grubuna ayrı bir beslenme Tabii ki. O yolu bahsettiğim izliyorsunuz. fizyolojik dönemlerin deki hayvanların her birisi ayrı rasyonla besleniyor. Kendi ürettiğimiz yemlerle, kendi arazilerimizden temin ettiğimiz kaba yemlerle beslemeyi devam ettiriyoruz. O zaman sağmalın TMR'si ayrı, flashing dönemi ayrı, orta Yani, gebelik ve geç gebelik kısımları ayrı bir şekilde her gün besleme yapıyoruz. hani sabah ve akşam olmak üzere 4 farklı yani Karma 8 farklı karma yapılıyor. 8 defa yem vagonu karıştırılmış oluyor. Evet. Doğrudur. Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kuzuların bulunduğu bölmeyi görmek üzere çadırlara oraya doğru geçelim. Şimdi Taşkapı Çiftliği'nin damızlık kuzu yetiştirme çadırına geldik. Buradaki kuzu çadırıyla alakalı önce Mustafa Bey'den kuruluş kısımlarını dinleyeceğiz. Daha sonra Murat Bey'den de kuzuların bakım beslenmesiyle alakalı genel bir prosedür kısmını izah etmelerini talep edeceğiz. Evet Mustafa Bey, burayı ne zaman kurdunuz abi? Kaç paraya kurdunuz? Memnun musunuz? Bu konular hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Biz burayı yaklaşık 6 ay önce kurduk. Amacı zaten öbür tarafta hayvanlarımız yetmiyordu. Yetmeyince tabii yeni doğan hayvanlar için bir yer yapalım dedik. Aklımıza çadır geldi. Çadırı araştırdık işte. Nihayetinde çadır firmasıyla anlaştık ve bu tesisi kurduk. Bu çadırın temel kısmına bir beton atıldı. Tabii. Herhalde prefabrik evler gibi öncelikli olarak. Bunun etrafına hatır da atılabilirdi ama biz komple beton döktük. Daha temiz olsun diye. Çünkü temizlik bizim özellikle kuzu tarafında çok hassas. Bu yüzden kuzuyu biz tercih ettik. Tamam. Özür dilerim. Zemini beton olmasını tercih ettiniz. Niye? Daha fazla şey yapabiliyoruz, temizlik yapabiliyoruz. Evet. Hayvan sağlığına daha fazla özen gösterebiliyoruz. Bunların iç kısımlarına bu çadır demir padokları kurmuş olduk. Ondan sonra bu şekil bir... Şimdi şöyle aldığımızda zaten sadece çadır olarak aldık bunu. Bütün içerisindeki bölmeleri kendimiz yaptık. Genelde de işte özellikle bölmeleri biz 1,5 yaptık ki yani içerisine koyduğumuz kuzulara yani rahatlıkla bakabilelim. Yemliklerini dışarıya koyduk. Şey olmasın diye. Yani hayvanlar içeriden yemlik yerken yemlikleri pisletmesinler diye. Şeklinde. Diğer tarafı da işte 60 güne geçtikten sonra da gruplar halinde daha büyük hayvan gruplarını da bu tarafa aktardık. Padoklar haline getirmiş oldunuz. Peki çadırın bu dış kısmı mesela izolasyonlu mu? İç kısmına herhangi bir yalıtım malzemesi konulmuş mu? Bir sarı bir şeyler görüyorum ama. Yok çadır firmanın kendi üretimi. Her şey orijinal. Dışında brandası var, içinde izolasyonu var. Biz burada bir kış geçirdik. Kışın hiçbir sıkıntı yaşamadık biz. Yani olumlu bence gayet güzel bir tesis oldu. Burası toplamda kaç baş mesela kuzu yetiştirmeye müsait oldu şu an için? Şöyle söyleyeyim, burada aşağı yukarı biz bizim bu ufak hayvanlar açısından baktığımızda bir 650 hayvan burada rahatlıkla bakabiliyoruz. Ölçüler kaça kaçtı abi burası? Bizim kuzu büyütme bölümümüz bunlar. Komple çadırın mesela eni boyu şeklinde. Çadırlar 12 metreye 12-50 metre. 600 metrekare. 600 metrekare. Takriben de 600 tane kuzu alabilecek. 600-650 tane rahatlıkla böyle bir kuzu seferde var. bakılabilecek gibi olmuş aynen oldu. öyle.
Peki Murat Bey'e dönecek olursak bu kuzuları nasıl besliyorsunuz abi? Yani annelerin altından geldi herhalde. Süt mü veriyorsunuz, mama mı? Kaba yem, konsantre yem planlamasını, yönetimini nasıl yapıyorsunuz? Evet, şöyle diğer ağımızda görmüştük. Yeni doğan ünitelerimiz orada. Yavru gebe olan gruplardan doğum olduğunda anneyle beraber yavruyu en az 3 gün, en fazla 7 gün. Yani bizim öyle bir prosedürümüz var. En fazla 7 gün anneyle kuzuyu ya da kuzuları bir bölmede tutuyoruz. Yeni doğan bölmesinde. Burada ağ sütünü tamamen annesinden kuzu direkt memeden emiyor. Yani dediğim gibi hep bütün hayvanlarda 7 günü beklemiyoruz. Bazısında bu süre uzuyor. Bu hayvanın fizyolojik yapısıyla da alakalı. İkizlik, teklik, üçüzlük durumuna göre de buna karar verebiliyoruz. Aynen. Daha sonra oradan bir hafta sonra kuzuyu burada getirip büyütme bölmelerini alıyoruz. Anneyi de direkt sağıma gönderiyoruz. Evet. Biz daha sonra anne sütüyle devam etmiyoruz. Mama besliyoruz. Mama besliyorsunuz. Yani ağ sütünden sonra ağ sütünü veriyoruz. Daha sonra mamayla devam ediyoruz. Ne kadar? Bu da yaklaşık 45 ile 60. gün arasına kadar mamayla beslemeye devam ediyoruz bu bölmelerde. Bu bölmelerde de getirdiğimizde hayvanları ilk önce beşerli, hani metrekareye göre bizim öyle bir şeyimiz Kaça var. abi mesela metrekarede? 1,5'a 1,5. 1,5'a 5 kuzu önce koyuyorsunuz. 5 kuzu koyuyoruz. Daha sonra büyüdükçe zaten sütten dediğim gibi bu 60. günden sonra buradan tamamen çıkarıyoruz da o 60. güne gelene kadar da yine arasında gruplamalar devam ediyor 60. güne kadar çünkü kuzu çok hızlı farklı, büyüme kaydediyor. Evet. O yüzden şeye sığmayabiliyorlar ya da rahatsız olabiliyorlar. Seyrelterek şeye devam ediyoruz. Bu bölmelerde devam ediyoruz. 60. günden sonra burada direkt sütten ayırdığımız gruplar, yine bunlar da kendi arasında yaş ve boyutlarına göre ayırdığımız ayrılmış hayvanlar oluyor. şeklinde Dişi cinsiyetlerine yok değil. Ayrı tutuyoruz. Dişi erkek olarak da ayrı tutuyoruz. Bu bölmeleri ayırıyoruz. Burada beslemeye devam ediyoruz. Mamayla beslemeye başladığımızda yani sütten annesinden ayırdığımız günden itibaren önünde kuzu başlangıç yemi ve yonca, kıyılmış yonca, patozdan geçirilmiş yonca bulunduruyoruz hayvanların önünde. Bir de kuzu başlangıç yemini de siz imal ediyorsunuz. Tabii ki, çiftliğinizde toz olarak şeklinde. Evet. Peletleme tesisi olmadığı için toz olarak veriyoruz. Bir sakıncası da yok. Bir sakıncası yok. Hayır, yani hayır. böyle bir kuzuda özellikle buzağda palet bir yem algısı yüksek düzeyde. Biz de yem fabrikası olarak daima öyle bir üretim kısmındayız mesela. Ama siz toz olarak veriyorsunuz. Herhangi bir yem tüketiminde düşme olmuyor. Canlı ağırlık kazancı falan. Bu konuda memnunsunuz. Yok, ondan yana bir şikayetimiz yok. Yani pelet yem kötü değil. Onun öyle bir şey yok tabii ki. Hatta şöyle söyleyeyim, hani o formundan dolayı belki hayvanın bir miktar daha hoşuna gidebilir. Ama buna alıştığı için, en başta bununla başladığı için hiçbir sıkıntı yaşamadan, hayır, hiçbir sıkıntı olmadan satışa kadar götürüyoruz yani hayvanlarımızı. Şimdi yer, zemin beton olduğu için yalıtım kısmını tamamen saplarla falan sağlıyorsunuz Evet, herhalde. altlık olarak sap kullanıyoruz. Duruma göre kış aylarında biraz daha sık, haftada biri bulabiliyor. Yaz aylarında daha seyrek, hani altın ıslak durumuna göre temizliğini yapıyoruz. İşte dezenfektanını kullanıyoruz. Tekrar yeni samanı serip devam ediyoruz. Doğrudur. Peki şimdi bu lagün kuzusu olduğu için lagün kuzusunu damızlık olarak böyle ayırmak istediğimizde dişisi ya da erkeği kaçıncı günde kendisini belli ediyor? Bu konuda nasıl bir metotlarınız var? Skrotum çevresine mi bakıyorsunuz erkekler için? Dişiler için boy ölçüsüne mi bakıyorsunuz? İndeksleri nasıl yapıyorsunuz? Yani şöyle dişilerde hani boyuttan ziyade bir kere en belirgin şeyi canlı ağırlıktır yani hayvanın. Canlı ağırlık artışı. Evet, canlı ağırlık artışıdır. Hani belli bir ayda belli bir kiloya gelmemişse hani kavruk kalma dediğimiz olay meydana geliyor. O hayvanlar genel olarak damızlıkta tercih etmiyoruz. Diğer hani parametreler olarak da dişiler için arka bacak açıklığı, işte memelerinin durumu, yani bazen çift hani 2 meme olması gereken yerde 4 baş olabiliyor. İşte bacak, ayak bacak yapısı, tırnak yapısı, işte baş kısmı, ön gövde genişliği, bunlara bakarak damızlık seçiminde
karar veriyoruz. Karar Öyle veriyorsunuz. söyleyeyim Bunların her dişilerde. birisinin sizin için bir puantajı var Tabii yani. ki, tabii Bu ki. puantaja göre de Aha. damızlıkları ayırıp diğerlerini Evet. herhalde kasaplık olarak mı düşünüyorsunuz? Tabii yani zaten şöyle damızlık olmayan bizim için ıskarta hayvandır. Iskarta, hı hı. Belli bir canlılarla ulaştığında kesime gönderiyoruz. Et yönünden faydalanmak tabii üzere ki, dişi tabii ya da ki. erkek olsun Aha. faydalanabiliyoruz. Erkeklerde de yine şey olarak damızlık seçiminde en belirgin özelliklerden bir tanesi testis çapıdır. Hı hı. Ona dikkat ederiz. Testis çapı. Testisinde lobların ya da işte yumurtaların Tabii ki eşit olması. olmasına Hı hı. özen Evet, gösteriyoruz. aynı büyüklükte olması, biri büyük, Hı hı. biri küçük olmaması Hı hı. gibi parametreleri de var. Tamam. Peki bu mesela damızlık kuzuyu alan diyelim ki bir üretici geldi sizden talep etti, sattınız siz. Kaçıncı ayda koç katımı yapmayı tavsiye ediyorsunuz? Bu konuda nasıl bir pratik yönlendirmek istersiniz onları? Şöyle biliyorsunuz yurt dışında da Avrupa'da da koyunculuğu çok ilerlemiş ülkelerde bu en büyük araştırma konularından bir tanesidir. Erken damızlıkta erken damızlık yaşta kullanım meselesi. Şöyle biz burada yaptığımız uygulamaları bu olabiliyor diye üreticilere tavsiye ediyoruz tabii ki. Ama bu kendi yetiştirme tarzlarına Bağlı bırakıyoruz. diyebiliriz. Evet. Şöyle Siz söyleyeyim, biz işletmenizde 6 nasıl? aylık yaşta damızlık satış yapıyoruz dişilerde. Tamam. Minimum 6 aylık yaşta. Ve 8. ay sonunda yani 9. ayın başında biz kendi damızlık olarak kullanacağımız hayvanları koç katımını yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Evet. Hı hı. Yani doğal olarak sattığımız hayvanlarda da 2 ay sonra Hı hı. Koç katımı 3. ayın yapabilirler. başında biz üreticilere koç katımı yapabilirsiniz diye tavsiyelerde Tavsiye bulunuyoruz. bulunuyorsunuz. Çünkü hayvan artık gerekli fizyolojik yapısını tamamlamış oluyor. Yani tamamlamış derken büyük bir kısmını tamamlamış oluyor. Gebelikte hani gebelik devam ederken ya da işte o koç katımı esnasında da bir miktar büyüme tabii ki devam ediyor Doğru. hayvanlarda. Yani lagün koyunun ırk özellikleri de 9 ayda koç katıma uygun ve 14. ayda anne olmaya uygun. Tabii Herhangi ki, bir tabii. mahsur Aynen, falan yok. olmuyor. Yani bizim kendi burada ayırdığımız yani satmadan kendi damızlık olarak ayırdığımız hayvanlardan doğum yapanlar var. Gayet sağlıklı yani bu konuda üreticiler çekingen davranmasına gerek yok. Bence yani hayvan 6 aylık özür dilerim 9 ayın başında 50 kilo civarında canlı ağırlıktaysa ve yeterli kemik yapısına sahipse çok rahat koç katımı yapılabilir. Peki erkek kuzular mesela koç olarak ne zaman kullanmaya başlayabilirler? Bu konuda sizden bir erkek damızlık koç adayı aldılar diyelim ki. Onu kaçıncı aydan itibaren ya da yaştan itibaren normal sürüye salabilirler ve sürülerini lagüne çevirmek isteyenler diyelim Tayrova, Sönmez, Doğu Frizya gibi sütçü bir ırk anaç sürüye sahip olan bir işletmede lagün koçuyla ne zaman tohumlama yapabilirler ve randımanı daha iyi alabilirler? Nasıl tavsiye edersiniz bunu? Şöyle, şimdi erkekte bu konu biraz daha rahat, large öyle söyleyeyim. Dişide hani işte gebe kaldı, acaba doğurabilir mi, doğuramaz mı, gebe kalır mı kalmaz mı gibi endişeler var. Ama erkekte bu daha rahat bir konu. Nasıl daha rahat bir konu? 6 aylık yaşta aslında dişi ve erkekler eşeysel olgunluğa ulaşıyorlar. Yani artık üreme bezleri çalışmaya başlıyor. O yüzden hani eğer koç bu kabiliyetle de hani koçun aşım kabiliyetiyle de alakalı. Eğer koç aşım yapabiliyorsa 6 aylık yaşta aşım yapmasının hiçbir sakıncası yok. Sakıncası yok. Yok. Sperm kalitesiyle alakalı herhangi bir sıkıntı Yani olmaz. olmaz. Şöyle söyleyeyim hani belki çok hassas çalışmalarda bunlar göz önüne alınabilir ama bizim üretim şeklimizde Herhangi bir mahsur yok. Evet, Doğru. çok da önemli değil evet. Doğru. Çünkü şöyle hani bir suni tohumlama değil bu, doğal tohumlama. Aslında içeride yumurtayla buluşabilecekten çok daha fazla sperm bırakıldığı için şey değil. Herhangi bir mahsur evet. yok. Doğrudur. Tamamdır. Murat Bey, Mustafa Bey bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Teşekkür ederiz. Bu arada damızlık satışı konusunda da size ulaşmak isteyen buradaki izleyenlerimiz size iletişim numaralarından ulaşabilirler herhalde. Doğru mudur? Kesinlikle. Bizde yılın her ayı damızlık kuzu bulunuyor. Dediğim gibi 6 aylık yaşta satışını yapıyoruz. Şu ana kadar birçok işletmeye verip de takibi aldığımız, verimlerini takip ettiğimiz, teknik danışmanlıklarını yaptığımız işletmeler var. Bu konuda hali hazırda Lakun işletmesi
düşünen yeni girişimcilere ya da şu anda mevcut ırkından bu ırkla da alakalı çalışma yapmak isteyen herkese biz yardımcı olmaya hazırız. Evet. Yani hem damızlık kuzu tedariği konusunda hem de beslenme danışmanlığı Aynen. ve elde ettiğiniz tecrübeleri paylaşım noktasında her türlü iletişime açık olduğunuzu ifade Tabii ki ediyorsunuz. biz bütün tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız. Doğru. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza Sağ sağlık. olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bu şekilde Taşkapı Çiftliği ile alakalı hem Mustafa Terzi Bey'den hem de Murat Kavas Bey'den teknik konuları ve işletme kurulumu ile alakalı bilgiler almış olduk. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hem bizlere hem de Murat Beylere ve Mustafa Beylere Taşkapı Çiftliği'ne iletişim numaralarından ulaşıp damızlık hayvan konusunda fiyat teklifi olsun ya da diğer konular hakkında bilgi alabilirsiniz detaylı bir şekilde. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.